Merhabalar. Bu videoda ayıcık görünümlü bere yapımını birlikte öğreneceğiz. Şapkamızın bir uçtan bir uca şu şekilde ölçüsü yaklaşık olarak 23 santim. Tam tur ölçüsü de yaklaşık olarak 50 santim. Şapkamız bu şekilde aşağı doğru açılan esnek bir yapıya sahip olduğu için 5, 6 ve 7 yaşlar için uygundur. Daha büyük yaşlar için şapkanızdaki arttırmaları devam ederek şapkanızı örebilirsiniz. Daha küçük yaşlar için ise en son arttırma yapacağımız kısmı bir sıra eksik örerek kalan yerleri düz örerek devam edebilir. Bu şekilde şapkanızı daha küçük yaşlar için de uyarlayabilirsiniz. Şapkamızda orta kalınlıkta bir ip kullandım. Bu 50 gramlık yumaklardan toplamda 2 adet kullandım. Elinizde 100 gram pamuklu iplik varsa şapka yapımı için yeterli olacaktır. Daha büyük ebatlarda şapka yapmak isterseniz 150 gram kadar iplik elinizde olmalı. 4 milim tığ numarası tercih ettim. Şapkamızı örerken çift kat iplik kullandım. Yani iki yumağımdan ayrı ayrı iplik alarak bu şekilde birleştirerek çift kat iplikle şapkamızı ördüm. Dilerseniz tek kat iplikle de örebilirsiniz. Yalnız tek kat iplikle öreceğiniz şapkanız bu ebatlarda olmayacaktır. Dolayısıyla tek kat çalışan arkadaşlarım arttırmalarını bir sıra daha fazla yapmalarını tavsiye ederim. Çift kat çalışmamızın bir diğer avantajı da şapkamız böyle kalıp gibi duruyor. Çift kat iplikle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şapkamızı örmek için öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağız. Orta kısımdan başlayıp kenarlara doğru artırarak devam edeceğiz. Önce ana hatları bitireceğiz. Daha sonra kulak yapımı ve dikişiyle şapkamızı tamamlayacağız. İpliğimi çift kat çalışacağım. Bakın parmağıma iki ipliğimi de bu şekilde sardım. Dilerseniz aynı yumaktan biri içten biri dıştan gelecek şekilde alabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi böyle ayrı yumaklardan alarak ipliğinizi çift kat haline getirebilirsiniz. İpliğimi parmağıma sardıktan sonra bu şekilde kalan ucunu parmağımda çeviriyorum. Çarpı işaretini gördüm. Tığımı yerleştirdim. Bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Burada sihirli halka yapıyoruz. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Ve halkanın içerisine batarak bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp bir ikili trabzan daha çalışıyorum. İkili trabzan bilmeyen arkadaşlarımız için daha yavaş tekrarlayayım. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Halkanın içerisine batıp bir ilmeğimi çıkardım. Bakın tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini kalan ikisini birlikte örmeye ikili trabzan diyoruz. Örgümüz ikili trabzanlardan oluşacağı için bu tekniği bilmemiz gerekiyor. Tekrar üzerine aldım. Aynı halkanın içerisine yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım. Şimdi bu halkanın içerisine toplamda 12 adet ikili trabzan örüyoruz. 12 adet ikili trabzanımı tamamladım. Hemen şöyle ipliğimi sıkıca çekiyorum. Şimdi burada baştaki 2 zinciri trabzandan saymıyoruz. İlk sırada saymıyoruz. Dikkat arkadaşlar. 12 tane ayrı ayrı ikili trabzanımı çalıştım. Şimdi sırayı bitirirken 2 zincir çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ikili trabzan çalışıyorum. Bir üst sıraya başlarken 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve dibine batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çift çalıştım yani. Üzerine aldım. Şimdi bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine buraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar her trabzan tepesine 2'şer tane trabzan çalışacağız. Veya her bir ilmeğe 2 tane ikili trabzan çalışarak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sıramın sonuna doğru geldim. Bakın toplamda 24 adet ikili trabzan elde ettim. Baştaki 2 zinciri trabzandan saymıyoruz. Şimdi dikkat. Şu noktaya batmıyoruz arkadaşlar. Bu nokta bir önceki sırada ilmek kaydırma yaptığımız nokta. Bundan sonra her sırada arkadaşlar bu ilmek kaydırma yaptığımız yer gelecek ama buraya batmayacağız. Eğer buraya batarsak kontrolsüz bir arttırma yapmış oluruz. Buna dikkat edelim. Şimdi 2 zincir çektiğim kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek
ilmek kaydırma yapıyorum. Dolayısıyla ikinci sıramı da tamamlamış oldum ve toplamda 24 adet sık iğneye ulaştım. Üçüncü sıraya başlarken 2 zincirle başlıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tam şu noktaya, bakın dibindeki noktaya batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe batıyorum ve buraya 2 tane ikili trabzan birden yapıyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe bir tane tek ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe çift, yani 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada da anlaşılacağı üzere arkadaşlar bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın bu sırada da toplamda 36 ikili trabzana ulaştım. Şimdi dikkat, yine bakın şu noktaya batmıyoruz. İlmek kaydırma yaptığımız noktaya batmıyoruz. 2 zincirle başladığım noktanın tepesine batıyorum. Arkadan bir ipliğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve dolayısıyla 3. sıramı da tamamıyla bitirmiş oluyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve tam dibine batarak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum ve buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ayrı ayrı 2 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe 2 tane ikili trabzan birden yapacağım arkadaşlar. Çift trabzan çalışıyoruz ve devam. Hemen yanındaki ilmeğe bir tek, bir sonraki ilmeğe bir tane daha. Bakın 2 tane tek oldu. Şimdi bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. 2 tane ikili trabzan birden yapıyorum. Bu sırada da bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Dördüncü sıramın da sıra sonuna geldim. Dikkat, yine buraya batmıyorum arkadaşlar. 2 zincirle başladığım kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bu sırada da toplamda 48 adet ikili trabzan elde ettik. Baştaki zinciri trabzandan saymıyoruz. 5. sıraya başlarken yine 2 zincirle başlıyorum. Tığımın üzerine aldım ve tam dibine batarak buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe bir ikili trabzan daha. Bakın 2 oldu. Devam. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe bir ikili trabzan daha. 3 oldu. Üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe arkadaşlar çift yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan birden yapıyorum. Ne yaptık arkadaşlar? 3 tane ayrı ayrı ikili trabzan, bir tane çift. 2 ikili trabzan birden yaptım. Tığımın üzerine aldım ve devam ediyorum. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 3 tek ikili trabzan yapıyorum. Yani ayrı ayrı 3 tane ikili trabzan ve bir tane çift. Yani 2 tane ikili trabzan birden. Sıra sonuna kadar işlemi devam ediyorum. 3 tek bir çift örmeye devam. 5. sıranın da sıra sonuna geldim arkadaşlar. 3 tek bir çift çalıştık. Şimdi dikkat, yine buraya batmıyoruz. 2 zincirli kısmın tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Burada da sıra sonunda toplamda 60 adet ikili trabzan elde ettim. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım ve tam dibine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bir sonraki gelen ilmeğe bir ikili trabzan daha. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe bir ikili trabzan daha. Ne oldu? 1, 2, 3. Bir tane daha yapıyorum. Bakın ayrı ayrı 4 tane ikili trabzan çalıştım. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bir sonraki ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. Yani 2 tane ikili trabzan birden örüyorum. Bu sırada da 4 tek bir çift çalışacağız. Baştaki zinciri saymıyoruz. Dikkat. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 4 tek bir çift örüyoruz. 6. sıramın da sıra sonuna geldim. Toplamda arkadaşlar 72 adet ikili trabzan elde ettik. Şimdi dikkat, yine bu noktaya batmıyoruz. İlmek kaydırma yaptığımız noktaya. Çünkü buralara batarsak kontrolsüz arttırma yapmış oluruz. Hemen 2 zincir çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Dolayısıyla bu sıramı da bitirmiş oldum. 7. sıraya başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tam dibine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir ikili trabzan daha. Şimdi bu sırada da arkadaşlar her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Herhangi bir artış yok. Düz örüyoruz yani. Her bir ilmeğe bir ikili trabzan
örerek sıra sonuna kadar devam edelim. 7. sıramda da sıra sonuna doğru geldim. Bu sırada da 72 adet ikili trabzan sayımı korumuş oldum. 2 zincirle başladığım zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Şimdi arkadaşlar bu sıradan 3 adet daha çalışacağız. Yani 7. sırayı düz örmüştük. Her bir ilmeğe bir ikili trabzan. Şimdi bu şekilde 8, 9 ve 10. sırada dahil olmak üzere her bir ilmeğe bir ikili trabzan örerek devam edelim. Her seferinde sıra sonunda ilmek kaydırma yapmayı unutmuyoruz. Sıraya başlarken de 2 zincirle başlıyoruz arkadaşlar. 10. sırayı da tamamlayalım. Daha sonra 11. sıradan devam edelim. 10. sıranın da sıra sonuna geldim. Bakın düz sıralarımı tamamladım. 2 zincir çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 11. sıraya başlıyorum. 2 zincirle başlıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve dibine yine bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Şimdi burada sıra sonuna kadar her bir ilmeğe yine bir tane ikili trabzan yapacağım. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta olacak arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi spiral bir şekilde örgümüzü tamamladık. Şimdi bu noktada bakın 11. sırada ayrı bir şekilde sırayı bitireceğiz. Yani ilmek kaydırma yaparak bu sırayı birleştirmeyeceğiz. Dolayısıyla her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak 72 adet ikili trabzanımızı tamamlayalım. 72 adet ikili trabzanımı tamamladım. Şimdi buradaki zincirle birlikte de arkadaşlar 73 adet aslında ikili trabzan oluyor. Şimdi bu sıraları örerken bu baştaki zinciri de ikili trabzandan sayacağız. Yani 73 adet ikili trabzan çalışmış olduk. Şimdi bu noktada ilmek kaydırma yaparak birleştirmeyeceğiz. Burada 2 tane zincir çekeceğim. Örgümü çevireceğim. Tığımın üzerine bir ilmek alıp hemen dibine bir tane ikili trabzan yaparak başlayacağım. Şimdi 2 zincir çektikten sonra tığımın üzerine alıyorum. Dikkat, burada dibine batmıyoruz arkadaşlar. Dibine batarsak bir tane ekstradan arttırma yapmış oluruz. Bu zincirimizde ikili trabzandan sayıyorduk. Dikkat. Şimdi dibine batmıyoruz. Bir sonraki ilmeğe batıp buraya bir tane ikili trabzan çalışıyoruz. Tekrar üzerine alıyorum. Ve böyle tersten örerek bakın şu an şapkamın iç tarafından örmüş oluyorum. Her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak sıranın sonuna kadar işlemleri tekrarlıyorum. Evet, sıranın sonuna doğru geldim. Bakın 71. ikili trabzanım, devam ediyorum. 72 ve 73. ikili trabzanda 2 zincirlik kısmın tepesine batarak yapıyorum. Toplamda 73 ikili trabzan yaptık. Buradaki arkadaşlar zincirleri de ikili trabzandan sayıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Örgümün bu sefer düz tarafını çeviriyorum. Örgümün düz tarafını çevirdikten sonra tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Dikkat, dibine batmıyorum da bir sonraki ilmeğe batarak buraya bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Ve devam ediyorum. Her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan çalışacağım. Yine sıra sonuna kadar, yani şu kısma gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. 73 tane ikili trabzan olacak. 73. ikili trabzanda son trabzanın tepesine yaparak tamamlıyorum. 3 sıra boyunca bu şekilde düz örgülerimi de tamamladım. Şimdi arkadaşlar lastik örgüsüyle devam edeceğiz. 1, 2 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Ve alttaki ikili trabzanıma bakın bu şekilde tığımı yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Arkadan tığımı yerleştirdim. Bir ilmek alıp uzattım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini kalan ikisini de birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Tekrar tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Şimdi bu sefer tığımı bu şekilde arkadan yerleştiriyorum. İlmeğimi çıkardım. Yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan ördüm. Yani bir önden bir arkadan örmüş olduk. Bakın. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi de önden öreceğim. Hemen şöyle tığımı yerleştirdim alttaki ikili trabzana. İpliğimi çıkardım ve 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı önden örmüş oldum. Üzerine aldım. Şimdi arkadan öreceğim. Alttaki ikili trabzanıma bu şekilde tığımı yerleştirdim. Bir ilmeğimi çıkardım ve 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Bu sırayı arkadaşlar ilk lastik sıramız bu şekilde bir önden ikili trabzan,
bir arkadan ikili trabzan örecek şekilde devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar işlemlerimizi tekrarlayalım. Bakın arkadaşlar, sıra sonuna doğru geldim. Bir önden bir arkadan örerek ilerledim. Şimdi son bir tane ilmeğim kaldı. Bunu önden örmüştüm. Buradaki ilmeğimi de yine bakın bu şekilde ikili trabzanını örerek tamamlıyorum. Dolayısıyla önden ve arkadan yaptığım trabzanlarla birlikte burada da 73 adet ikili trabzanım olmuş oldu. Lastik örgümde ikinci sıradan devam edeceğim. 2 tane zincir çekiyorum. Örgümün düz tarafını çeviriyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Dikkat, hemen bakın, bir önceki sırada arkadan ördüğüm ikili trabzanımı görüyorum. Hemen onu tekrardan bu şekilde arkadan tığımı yerleştirip yine bir tane arkadan ikili trabzan çalışıyorum. Tığımın üzerine bir tane alıyorum. Daha sonra sıradaki ikili trabzan önden örülmüş ikili trabzan. Dolayısıyla yine tığımı bu şekilde geçirip bu trabzanımı yine önden örüyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzana bakıyorum. Arkadan örülmüş. Tığımı bu şekilde arkadan yerleştirip yine bunu arkadan örüyorum. Bu sırada da yapmamız gereken işlem önden örülmüş ikili trabzanları yine ön taraftan örmek. Arkadan çalışılmış ikili trabzanları yine arkadan çalışmak. Bakın bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Sıranın sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bu sıramı da tamamladım. En son bakın bir tane ikili trabzan yaptım ve bitirdim. Şimdi buradaki lastik örgüsünü sizler dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ben lastik örgüsünden 2 sıra ördüm. Şimdi şapkamızın kenarlarında olan bu bağcıkları çalışacağız. Bu noktadan devam edeceğim. Zincir çekmeye başlıyorum. Toplamda 50 adet zincir çekeceğiz. Zincir sayınızı istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Benim için bu ölçü yeterli. Daha sonra ilk zincirimi atlayıp ikinci zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki zincire de aynı şekilde batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde her bir zincire ilmek kaydırma uygulayarak zincirin sonuna kadar devam ediyoruz. Zincirin bitiş noktasına kadar ilmek kaydırmalar yaparak devam ettim. Şimdi en son bitişi lastik örgüsü yaptığım kısmın bakın burada bir noktasına batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum tekrar. Bir tane de buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek daha alıp böyle sıkılayıp ipliğimi kesiyorum. Bu kalan ipliği bir iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla iç kısımdan yürüterek gizliyorum. Şimdi gelelim diğer ucu nasıl yaptığımıza. Hemen onun içinde bir tane kilit işlemi yapıyorum. Ve daha sonra diğer kanadı alıp lastik örgüsünü yaptığım yerin ucundan yine ilmek kaydırma yaparak buraya ipliğimi sabitliyorum. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra yine zincirimi çekiyorum. Ve aynı şekilde zincirime ilmek kaydırmalar yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Aynı bitişi yapıp ipliğimi kesip ipliği iç kısımdan yürüterek gizliyorum. Şapkamızın ana kısmını bitirdik. Bağcıklarını da ördük. Şimdi şapkamızın üst tarafında olan bu ayıcık kulaklarına çalışacağız. Yine çift kat ipliğimle çalışacağım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Çarpıyı gördüm. Tığımı yerleştirdim. Bir tane ilmek aldım. Bir ilmek alıp sıkıladım. Şimdi halkamın içerisine tığımı yerleştirip bir tane sık iğne ördüm. Aynı halkanın içerisine bir sık iğne daha. 2. Devam. 3. Şöyle halkamı çıkardım. Hafifçe ipliğimi çektim. Devam ediyorum. 3 sık iğne yaptım. 4. 5. Ve 6. Sihirli halkamın ucundaki bu halkayı şöyle sıkıca çekiyorum. Ve ilk sık iğnemin tepesine batıp arkadan bir ilmek alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek burada dairemi tamamlıyorum. Birinci sıramı ördüm. Hafiften buradaki ilmeğimi uzatıyorum ve ilk gelen ilmeğe batıp buraya bir sık iğne yapıyorum. İkinci sıradan devam ediyorum. Aynı ilmeğe bir sık iğne daha. 2 sık iğne başladık. Şimdi burada sıra başlarınızın belli olması adına şöyle bir ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. Çünkü spiral çalışacağız. Şimdi aynı ilmeğe çift battım. Şimdi bir sonraki ilmeğe yine 2 tane sık iğne birden öreceğim. Ve sayıyorum. Her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Çift batıyorum.
Sıra sonuna kadar işlemlerimi tekrarlıyorum. Sonuncu sık iğneyi de çift batıyorum. Ve sıramı bitirdim. Sıra sonunda toplamda 12 sık iğneye ulaştım. İlmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Ve hemen bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar sıramın başını belli olması adına yine yerleştiriyorum. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum. Yani aynı ilmeğe 2 sık iğne. Bir sonraki ilmeğe tek bir sık iğne. Yanındakine çift. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıramda da toplamda 18 adet sık iğneye ulaştım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve dördüncü sıranın ilk sık iğnesini yaparak tekrar sıramın başının belli olması adına ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Şimdi bu sırada her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dolayısıyla 18 olan sık iğne sayımı koruyorum. Dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıradan devam ediyorum. Yine ilk sık iğnemi yapıp sıramın başını belli ediyorum. Şimdi 5. sırada da her bir ilmeğe bir sık iğne çalışıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bu örgü parçamı bu şekilde üst üste getiriyorum. Ön ve arkayı. Ve tığımı hemen ilk ilmekten geçiriyorum. Bir tane de üst üste getirdiğim parçadan geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Arkadan ilmeğimi aldım ve bu noktada sık iğne yapıyorum. Yanındaki ilmekten devam ediyorum. Yanındaki ilmekten tığdan geçirdim. Hemen karşısında gelen ilmekten de geçirdim ve sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar tığ ile bu örgü parçasını birleştirerek devam ediyorum. Karşılıklı gelen ilmeklere bakın böyle birleştirip sık iğne yapıyorum. Ve sonuncu ilmeğe de aynı şekilde böyle bir parça elde etmiş olduk. Bu noktada ipliğimi uzunca bırakıyorum. Çünkü dikiş için bu ipliğimi kullanacağım. Ve kesiyorum. Ve dolayısıyla ilk kulağımız hazır. Şimdi bu kulaktan bir tane daha örmenizi isteyeceğim. Toplamda 2 adet ayıcık kulağımız olmuş olacak. Bir kulağın dikişini sağladım. Şimdi ikinci kulağını dikeceğim. Şimdi kulakları dikerken lastik örgüsünden bakın lastik örgüsünden itibaren sayıyoruz. 1, 2, 2 sırada düz örgü atlayıp 3, 4, 5 ve 6. sıraların arasında bu şekilde yatay bir şekilde dikiyoruz. Aynı şekilde diğer kulağı dikerken de simetriğini almamız önemli. Bu kulağımızı da buraya dikeceğim. Dikiş yaparken bakın tığ ile birleştirdiğimiz yer şu taraf ters yüzü, bu taraf düz yüzü. Düz yüzünü bu şekilde tutarak dikiş yapacağız. Öncelikle ön ilmeklerden dikeceğiz. Daha sonra da arkadan birkaç yerden kulağımızı sabitleyeceğiz. Kulak dikişini de tamamladıktan sonra şapkamız tamamıyla hazır olmuş oldu. Dilerseniz şapkamızın bağcık kısımlarına pomponlar veya başka süslemeler de yerleştirebilirsiniz. Aynı şekilde şapkanın iç kısımlarına dantel yerleştirerek farklı bir görünümde elde edebilirsiniz. Böylece bir yapım videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.